Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber İskandinav ülkelerimizden Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayız. İskandinav ülkelerinden Danimarka'nın Kopenhag şehrindeyiz. Yaklaşık 850 bin nüfusuyla Danimarka'nın en kalabalık şehri arkadaşlar burası. Şu ana kadar dışarıya çıktığım her an beynimde böyle kazınmaya başladı bile. Güzel yerleri gördüğümü hissediyorum. Şimdi bakın şöyle bir meydandan başlayarak şehri keşfetmeye başlayacağız arkadaşlar. Almanya, Norveç, İsveç gibi ülkelere komşu olan bu ülke arkadaşlar. Siz de tahmin edersiniz ki çok yüksek standartlara sahip. Hatta dünyanın en mutlu ülkesi seçilen bir ülke burası. Danimarka, İskandinav ülkesi olmakla beraber bir Avrupa Birliği ülkesi. Buranın konuşulan dili arkadaşlar Danca diye bir şeymiş. Aynı zamanda burada kullanılan para birimi ise Danimarka kronu. Şöyle bir kanalın oradan geçiyoruz arkadaşlar. Dikkatimi çekti. Bir tane bile çöp yok. Yani mesela diğer Avrupa ülkelerinde, Almanya'da dahil, böyle kenarlarda, köşelerde çöp görebiliyorsunuz. Ama burada gerçekten hiçbir şekilde çöp görmek mümkün değil. Ve o kadar güzel korunmuş ki. Ve gerçekten İskandinav'da olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Şöyle ilerleyelim. Bakın. Sakin, sessiz. Herkes kendi halinde. Güzel bir yer ya. Şöyle sokak yapılarına bakar mısınız arkadaşlar? Buradaki evlerin perde kültürü yok arkadaşlar. Ama eğer baktığınızı yakalarlarsa çok ciddi kavga ediyorlarmış. Yine bisiklet sayısının insan sayısından fazla olduğu ülkelerden biri Danimarka. Günlük hayatlarında bisiklet onlar için çok önemli bir alet arkadaşlar. Öyle ki normal bir şehirde motor için kullanacağınız bütün kask ve ekipmanlar gibi şeyleri burada bisiklet kullanırken giyinmek zorundasınız. Bunun dışında bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Buradaki siyasetçilerin %63'ü işe bisikletle gidiyormuş. Yani bizim ülkede de böyle bir şey mümkün olur mu dersiniz? Çok 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 zor. Ama bu bilgiyi öğrendiğimde dedim ki vay be, yani ne diyeyim. Bazı şeyleri gördüğümüz zaman ülkemizde neden yok diye söylenmiyor değilsiniz arkadaşlar. Sokaklarda genel olarak bakın şöyle kiliseler bulunuyor arkadaşlar. Mesela bizim Türkiye'de İslam kültürü olduğu için bütün mahallelerde cami görüyoruz. Burada insanlar Hristiyan olduğu için mahallelerin ibadete açık olduğu kiliseleri görüyoruz. Bakın her yerde bisiklet var. Bu ülkede öyle bir şey var ki bakın şurada bisikletlerin yolu ayrı ve bisikletlerin yoluna giremiyorsunuz. Girdiniz diyelim ceza alıyorsunuz. Öyle de yasalarla korunuyor buradaki bisikletliler. Arkamda görmüş olduğunuz yer Nyhavn bölgesi arkadaşlar. Şehrin 17. ve 18. yüzyıldan kalma tarihi bir bölgesi burası. İsveç-Danimarka Savaşı oluyor. Oradaki köleleri yaptırıyorlar arkadaşlar burayı. Aynı zamanda burada kanal üzerinde 1875'ten kalan da tarihi bir köprü var arkadaşlar. Bu özelliğiyle Danimarka Kopenhag'ın önemli bir figürü olma halinde. Günümüzde turistlerin bir numaralı Danimarka'daki uğrak noktası. Özellikle akşamları falan bayağı eğlenceler oluyormuş. Şehirde herhangi bir araç sesi duymak çok zor. Ambulans sesinden başka.
Her yerde bisikletliler var arkadaşlar, bakın. Bisikletliler için şöyle yollar var, ışıklar var. Eğer bisikletlilerin yoluna ya da araçların yoluna geçerseniz, kırmızı ışıkta geçerseniz 95 euro gibi bir ceza ödersiniz. Bu yüzden buradakiler çok dikkat ediyorlar. Eğer yolunuz düşerse bu noktada dikkat edersiniz sizler de. Şöyle, şurada şu an bir yürüyüşe denk geldim. Gidip çekelim bakalım. Bir tane askeri geçit vardı da yakalayamadım ya arkadaşlar. Şimdi size arkamdaki yapıyı göstermek istiyorum. Ayasofya'ya benzer bir yapısı var ama ondan birazcık daha farklı bir gözlem evi. Ve Avrupa'nın 17. yüzyılda yapılan en eski gözlem evlerinden biri. Burada dünyadaki birçok farklı bilim adamı gelip çalışmalarını yapmış. Yol üzerindeydi, araştırdım, size de göstermek istedim arkadaşlar. Hristiyanlar için önemli değerler saklı arkadaşlar. Ve burada birkaç Hristiyan mezarlığı. Her yer tertemiz arkadaşlar. Diğer Avrupa ülkelerinin bazılarında ara sokaklarda çöplere rastlaşıyorduk ama Danimarka'da buna hiç şahit olmadım. Bakın şöyle, herkes kendi halinde, araç sesi yok. Bisikletlerle yolculuklarını yapıyorlar. Şimdi hafif bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Rosenborg diye bir kale var. Burası eski Kral Christian tarafından yapılmış, kendisi adına vakfedilmiş bir yer. Kaleye girmek için arkadaşlar büyük bir parktan geçiyorsunuz. Kopenhag'ın hemen ortasında. Gerçekten güzel görünüyor. Şöyle saraya yaklaşıyorum ama şu yolları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten muazzam görünüyor. Bakın şurada sarayın girişi var. Arkadaşlar sizlere göstermek istediğim Rosenborg Kalesi. 4. Christian diye bir tane kralın kendisi için inşa ettirdiği bir kale. Şehri korumak ve şehir için önemli bilgilerin taşındığı bir yer. Günümüzde ise Avrupa'nın en görkemli ve en pahalı ürünlere sahip kalelerinden, saraylarından biri. Şimdi bizler buraya geldik. Niye? Çünkü bu kalenin hemen çevresinde arkadaşlar çok güzel bir park var. Ve bu park hep beraber sizinle böyle gezip görmek ve sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle sizinle kralın bahçesinde giderken bir Kopenhag dedikodusu da yapacağım arkadaşlar. Dün ilk defa Kopenhag'a geldiğim zaman metroya bindim. Metroda dörtlü koltuklara oturdum. Boştu, ilk durakta bindim çünkü. Daha sonra böyle bir durak geldi. Bir sürü kişi bindi ama yanıma kimse oturmuyor. Fena bozuldum. Hani aklıma bin bir türlü şey geliyor. Acaba yabancı olduğum için mi ya da başörtülü olduğum için mi falan diye birazcık böyle üzüldüm açıkçası. Daha sonra neyse kaldığım yere gittim. Orada bir tane buralı biriyle tanıştım. Nasıl gidiyor falan dedi. Dedim ki daha yeni geldim ama böyle bir şey yaşadım falan dedim. O da güldü bayağı. Sonra dedi ki bizim de ülkemizde insanlar çok iç içe olmayı sevmezler. Yani seninle alakalı bir şey değil. Eğer bir daha metroya binersen gözlemle ve görürsün ki insanlar kendi ülkemizdeki insanlara da bunu yapıyorlar. Çünkü dediğim gibi bizim ülkede insanlar böyle iç içe girmeyi sevmezler. Hatta sen onların yanına oturursan derler ki bu kız neden yanıma oturdu? Hani oturması olmaz mı gibi şeyler düşünürler falan dedi. Tabii ben de bunun üzerine birazcık sevinmedim değil. Çünkü kötü hissetmiştim. Olayın benimle alakası olmamasına sevindim. Tabii ben İstanbul'da alışmışım arkadaşlar. Metrobüsü boş buldum mu koşarım yani. Burada da boş görünce oturdum. Ve yani biri oturuyorsa da yanına otururum muhtemelen. Çünkü o koltuklar arkadaşlar oturmak için yapıldı. Öyle bir anı geçti başımdan. Sizlere de bunu aktarmak istedim. Bu arada yerlerde çok değil, hiç çöp görmedim arkadaşlar. Şu ana kadarki gördüğüm en temiz yer diyebilirim. Avrupa'nın diğer köşelerinde de çöpler çok yoğun olmasa da arada görüyordum ama burada gerçekten hiç göremedim. Zaten burası dünyanın en temiz ülkeleri, en temiz şehirlerinden biri seçilmiş Kopenhag.
Ve öyle ki temizliğinden dolayı kanallarda yüzebiliyorsunuz arkadaşlar. Şehir içindeki kanallarda yüzülebilir damgası verilmiş. Hava esiyor. Ay, kuş seslerine bakın. Mükemmeller ya, gerçekten doğayı hissedebileceğiniz şehir içindeki vazgeçilmez bir nokta. Muhtemelen burada yaşasaydım hep burada yürürdüm. Benim mekanım olabilecek yerlerden biri. Şöyle bakın. Çok güzel görünüyor. Şöyle sokaklarda elektrik cihazları var. Araçlarını fark etmek için. Araçları görüyor musunuz? Hepsi lüks. Mercedes, Tesla, işte ne bileyim, hepsi normalde elektrikle çalışan araçlar. Ve böyle buralarda şarj ediyorlar. Bu arada sokaklar çok tatlı değil mi? Özellikle mimari yapılarda kırmızı tuğla kullanılmış ve şehrin mimarisi genel anlamda birbiriyle uyumlu şekilde dizayn edilmiş. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, Danimarka'da Danimarka bayrağı dışındaki bayrakları yakmak serbest arkadaşlar. Danimarka bayrağını yakamazsınız ama diğer tüm bayrakları yakma hakkınız var. Yani hiçbir ceza vermiyorlar. Biliyorsunuz dünyada birçok noktada birçok ülke buna çok ağır cezalar veriyor. Ama Danimarka'da böyle bir ceza işlem yok. Ve adamlarda çok bir bayrak yakma olayı da yok. Yani yasaklar var. Yasakların olduğu noktada kurallara uyuyorlar. Ama bu yasak olduğu için değil. Hayatı bu şekilde yaşamayı alıştıkları için yaşıyorlar arkadaşlar. Şuraya bak. Sokaklar doku olarak birbirine gerçekten uyumlu. Renkler desen, boyutlar desen, her şey birbiriyle uyumlu arkadaşlar. Ya insan burada yaşadığı zaman yaşamın yaşam olduğunu fark eder bence. Çünkü gerçekten baksanıza mesela şu sokağa. Gittiğiniz her adımda sizi bir öncekinden daha güzel sokak karşılıyor. Sessiz, sakin, güzel bir yer. Bu gezilerimi yapmadan önce aklımda hep şu şey vardı. Acaba insanların bakışı nasıl olur diye. İnsanların tepkileri genel olarak çok tatlı ve size karşı çok sıcakkanlı oluyorlar. Aynı zamanda yaptığınız işi de kutluyorlar arkadaşlar. Tebrik ediyorlar. Hani bu şeyi yapabildiğin için de. İyi hissediyorum. Yani böyle tepkiler alınca insan kendini iyi hissediyor arkadaşlar. Oh. Gidelim. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. İskandinav ülkelerinin geçmişi Vikinglerden geliyor. Yani kültür olarak Viking kültürü var. Viking kültürü nedir? Bir çizgi filmi vardı. Ben izlerdim. Siz izlediniz mi bilmiyorum. Birazcık böyle modern yaşamdan uzak olup birazcık vahşi diyelim. Vahşi yaşamla iç içe olan bir kültür. Tabii buralar o kültürden bence ayrışalı çok olmuş. Adamlar dünyadaki birçok ülkeden birkaç adım ileride yaşıyorlar aksine. Şöyle ormanlık bir alana geldik. Burada bir tane deniz kızı bronz heykeli var. Ona gideceğiz. Hafif bir yağmur ve kulağımda sizin duymadığınız müzikle beraber yolumuza doğayla beraber yürüyoruz. Yürüdüğüm yolu çekmek istiyorum birazcık sizlere. Ülke içerisinde o kadar çok bu tarz yollar var ki arkadaşlar. Nefes aldığınızı hissettiğiniz bu yollarda yürümek gerçekten mükemmel hissettiriyor. Bakın şuradan şimdi sizinle deniz kızı heykeli var. Oraya gideceğiz. Kamerayı kendime çevirip sizinle konuşmak istiyorum ama küçük küçük böyle damlacıklar yüzüme serpiştiği için arkadaşlar konuşmakta, gözümü açmakta zorluk çekiyorum. Bakın şuraya. Doğayla iç içe yaşamayı başarabilmiş bir ülke. Korumuş ve kendi bağrına basmış doğayı.
Çok iyi. Çok güzel görünüyor. Şöyle nereme dönsem bir manzara var arkadaşlar. Bu yüzden bu manzaraları görmeye şahit olduğum için kendimi şanslı atfediyorum. Umarım sizler de buraları görürsünüz, keşfedersiniz. Çünkü hayatı keşfetmek yerimizde oturup başkasını izlemek değilmiş, onu anladım. Ülkedeki insanlar da bu kadar kurala rağmen dünyanın en mutlu ilk 3 ülkesinden biri seçiliyor. Bu sene 1. Finlandiya olmuştu sanırım, evet. 2. Danimarka. Danimarka bu konuda hep ilk 3'ü kesinleştiriyor kendisi adına. Ve insanları mutluluğuyla öne çıkıyor. Tabi maddi bir kaygı yok. Maddi kaygı olmadığı için insan mutlu olur. Paran olursa büyük sorunların çözülmüş oluyor çünkü. Ülke doğallık noktasına o kadar önem veriyor ki arkadaşlar. Yani tarihi noktaların yanında kullanılan malzemeye bakın. Yani burayı asfaltlamak istememiş adamlar. Bu şekilde burayı korumak istemişler. En doğal yöntem nasılsa onu uygulamaya koymuşlar. Bakın görüyor musunuz? Buradaki yapılar, çevresindeki araçların park ediliş noktaları, her şey nizami ölçüde. Kurallar ülkesi adeta ama uyuluyor. Güzel çünkü kuralları adamların. Şöyle. Birazcık bulanık çıkıyorum herhalde. Bakın kafamı görüyor musunuz? Full ıslandı. Bunu da çekip gideceğim artık. Andersen'i duyanınız vardır diye düşünüyorum. Kendisi çok iyi masallar yazan bir yazar ve Danimarkalı. Çok eski bir yazardır ve baba bir yazardır. Her neyse kendisinin de masalını geçtiği bir masal karakterinin olduğu yere geldik. Şu arkamda birazcık uzak ama size yakından göstereceğim, merak etmeyin. Bir tane deniz kızı heykeli var arkadaşlar. Bu heykel ne anlatıyor? Bir tane deniz kızı var ve bir prense aşık oluyor. Her neyse deniz kızı deniz altındaki bütün şeyleri bırakıp yüzeye çıkıyor ve bir taşın üzerinde oturup prensi bekliyor. Fakat prens ne yapıyor? Başka biriyle evleniyor. Bunun üzerine deniz kızı o kadar üzülüyor ki denizin köpüğüne karışıp yok olup gidiyor. Böyle bir hikaye var. Sadece hikayede kalmakla beraber olmamış. Aynı zamanda dünya sinemasında bolca kendisine yer verilmiş bir içerik. Bunun üzerine size ben de burayı göstermek istedim. Deniz kızı heykelini Danimarka'ya gelip, Kopenhag'a gelip görmeden gitmek olmaz. Bu yüzden biz de geldik, göreceğiz, gideceğiz. Bu arada bakın kafam bayağı ıslandı. Şemsiyemi uçurdum. O yüzden şemsiyesiz kaldığımdan dolayı başım ıslandı. En sonunda alacağım. Poşet alıp kafama geçireceğim yani. Şöyle birazcık daha yakından görelim deniz kızımızı. Temsili olarak 1913'ten beri burada duruyor. Düşünebiliyor musunuz? Bronz bir heykel. Bakın şöyle insanlar, şu an yağmurlu az kişi var ama her sene 1 milyon insan gelip burada deniz kızını ziyaret ediyor arkadaşlar. Bronz heykelden çıktık. Size az çok Danimarka'yı göstermeye çalıştım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben gittiğim yerlere, gittiğim şehir, ülke fark etmez. Mutlaka araştırma yapıp giderim arkadaşlar. Ve Danimarka'yı araştırırken karşıma Danimarkalıların hayattaki esas aldıkları bir felsefe çıktı. Ne demek bu felsefe? Danimarkalılar hayatın odak noktasına koydukları bir yaşam felsefesi oluşturuyorlar ve buna da Hygge diyorlar. Hygge dediğimiz şey insanların sade, huzurlu ve minimal düzeyde en yüksek kaliteye ulaşması anlamına gelen bir yaşam tarzı ve gerçekten adamlar bunu uygulayabilmişler. Minimum seviyede, beklentisiz bir hayatta anı yaşayarak, güzellikleri hissederek yaşayabilecekleri en üst noktada bir yaşam sunuyorlar kendilerine. Minimum derecede beklentiyle, anı yaşayarak gerçek boyuta ulaşmanın
ne demek olduğunu bize bu felsefeyle gösteriyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu felsefe maddi zenginlikle değil, duygusal yükselmeyle yaşanılabilecek bir şey olarak önümüze çıkan bir felsefe. Evet, biliyorum bunu Türkiye'de yaşamak belki çok zor çünkü bizim hayati kaygılarımız Danimarka'dakiler kadar az değil. Biz biraz daha iyi geçinmek üzere kurulu olan sistemde yok olup gidebiliyoruz. Ama azıcık da olsa kendimize vakit ayırarak bunlar gibi belki Hugo felsefesinin H'siyle hayata daha mutlu, daha pozitif bakabiliriz arkadaşlar. Bu felsefenin hayatımıza bir şekilde geçmesini dileyerek videomuzu Danimarka'nın bu eşsiz doğasında kapatmak istiyorum. Herkese hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.